Bölüm 1 Değişkenler ve araştırma problemleri. Bu bölümde öncelikle değişken kavramı tartışılacak, değişken türlerinden bahsedilecek. Daha sonra da araştırma problemi ve araştırma hipotezleri ele alınacaktır. Kitabın kullanımıyla ilgili bir açıklama. Bu kitapta görsel bir yardımcı olarak cinsiyet, yaş, baba eğitim düzeyinin İngilizce sözcüklerinden oluşan bir kısaltma olan FAET gibi değişken isimleri italik olarak kullanılacaktır. Windows, SPSS veri editörü ve rapor dosyalarında karşımıza çıkabilecek terimler kalın karakterler ile gösterilecektir. Çok önemli bir kavram kullanıldığında kırmızı renkte vurgulanmış olarak ve atlanmaması gereken önemli cümlelerin altı çizilmiş olarak karşımıza çıkacaktır. Araştırmalar nasıl başlar? Her araştırma araştırmacının ilgisini çeken bir konu veya problemle başlar. Bu araştırma problemi nicel araştırmalarda iki veya daha fazla değişken arasındaki ilişkiyi sorgulayan bir ifadedir. Hemen hemen tüm araştırmalarda ikiden fazla değişken yer alır. Araştırma yöntemleri hakkında yazılan kitaplar, araştırma probleminizi kurmanızda yardımcı olabilecek önemli bilgiler ve kullanışlı örnekler sunarlar. Bu kitap içerisinde yazara ait gerçek verilerden oluşan SAD dosyasındaki değişkenler kullanılarak oluşturulan birçok araştırma problemi örneği okuyucularla paylaşılacaktır. Çoğu araştırma basit bir merak, heyecanlandıran bir buluş isteği ve henüz çözülmemiş bir sorunun varlığı duygusuyla başlar. Halbuki sadece iyi yapılandırılmış bir araştırma problemine dönüştürülebilen araştırmaların hayatta kalma şansı vardır. İlkel bir merak duygusundan bilimsel, sistematik de bir araştırma problemi veya hipotezine doğru yapılan yolculuk uzun ve yorucu olabilir. Bu konuyu ayrıntılı olarak ele almak bu kitabın kapsamı dışındadır ve araştırma yöntemleri ve doktora tezi yazma üzerine hazırlanmış kitaplarda kapsamlı bir şekilde açıklanmaktadır. Değişkenler, bir araştırma probleminin en temel unsuru ele aldığı değişkenlerdir. Değişken bir çalışmada kullanılan birimlerin, bu birimler katılımcı ya da durumlar olabilir, bir karakteristiği, niteliği veya özelliği olarak tanımlanır ve çalışma içerisinde iki veya daha fazla farklı değer alır. Bir çalışmada tanımlanan bir değişken, o çalışmada mutlaka farklı değerler almalıdır. Eğer çalışma boyunca hep aynı değer alıyorsa o zaman o bir değişken değil, sabit olur. Örneğin tamamen erkeklerden oluşan bir örneklem üzerindeki bir çalışmada cinsiyet bir değişken değildir. Bir çalışmada değişken olan bir nitelik başka bir çalışmada sabit olabilir. Dolayısıyla değişken olma durumu kavramlara ait bizatihi bir özellik, bir hususiyet değildir. Çalışmadan çalışmaya, örneklemden örnekleme değişebilir. Bir çalışmada hem kadınlar hem de erkekler yer alıyorsa cinsiyet burada bir değişken olur. Başka bir çalışmada birden fazla öğretim yöntemi ele alınıyorsa bu bir değişkendir. Çalışmanızda farklı yaşlarda insan varsa, yaş, deney ve kontrol grupları varsa grup, farklı matematik başarıları varsa matematik başarısı ve matematiğe karşı farklı tutumlar varsa matematiğe karşı tutum birer değişken olarak kullanılabilir. Nicel araştırmalarda değişkenler işe vuruk, bir diğer ifadeyle operasyonel olarak tanımlanır ve yaygın olarak bağımsız değişkenler, bağımlı değişkenler veya fazla değişkenler olarak adlandırılırlar. Bağımsız değişkenler bu kitapta aktif veya doğal değişkenler olarak iki türde sınıflandırılacak. Fazla değişkenler ise ilişkisiz veya gereksiz değişkenler olarak ele alınacaktır.
Bu kavramlar aşağıda ayrıntılı olarak incelenecektir. Değişkenlerin işe vurup tanımları, bir değişkenin meydana gelmesi veya ölçülmesi için kullanılan işlemler veya teknikler yönünden açıklayan tanıma işe vurup tanım denir. Özellikle nicel araştırmalarda araştırmacıların değişkenleri tanımlarken o değişkenin nasıl ölçtüklerini açıklamaları beklenir. Cinsiyet, yaş veya etnik grup gibi demografik değişkenler genellikle katılımcıların uygun kategorilerden birini seçmesi istenerek, yani öz bildirimleri ile ölçülmektedir. Bu nedenle bu değişkenlerin işe vurup tanımlarını yapmaya genellikle ihtiyaç olmaz. Kullanılan öğretim yöntemi veya öğretim programı gibi değişkenlerin işe vurup tanımları genellikle bunların nasıl ölçüldüklerini veya uygulandıklarını ayrıntılı olarak izah ederek yapılırlar. Benzer şekilde matematiksel bilgi, matematik başarısı, matematiğe karşı tutum, matematik kaygısı, öz yeterlik algısı ve benzeri soyut kavramlar bir çalışma içerisinde değişken olarak kullanıldıklarında nasıl ölçüldüklerine dair yeterince ayrıntı içerecek şekilde tanımlanmaya ihtiyaç duyarlar. Bu amaçla araştırmacı sorulan sorulardan bazı örnekleri sunabilir, kullanılan ölçme aracını veya ölçeği paylaşabilir veya ölçme yöntemi hakkında daha ayrıntılı bilgilere ulaşılabilecek kaynaklara atıf yapabilir. Bağımsız değişkenler, aktif ve doğal olmak üzere iki çeşit bağımsız değişken vardır. Bir çalışmanın sonuçları tartışılırken bu iki tür bağımsız değişkeni ayırt etmeye ihtiyaç duyulur. Daha sonra daha ayrıntılı olarak açıklanacağı üzere aktif bağımsız değişken sebep-sonuç çıkarımları yapabilmek için gerekli olan fakat yeterli olmayan bir koşuldur. Aktif veya manipüle edilmiş bağımsız değişkenler, aktif bağımsız değişken, bir atölye, yeni bir öğretim programı veya başka bir yöntem gibi en az bir düzeyi bir çalışma içerisinde belirlenen bir zaman aralığında belirli bir katılımcı grubuna verilmiş olan değişkendir. Örneğin bir araştırmacı yeni bir terapi yöntemini geleneksel yöntem ile karşılaştırmalı olarak incelemek isteyebilir. Bir başka örnek olarak bir araştırmacının yeni bir öğretim yöntemine geleneksel yöntem ile karşılaştırması düşünülebilir. Bu iki örnekte ilgilenilen değişken katılımcılara aktif olarak sunulan bir şeydir. Aktif bağımsız değişkenler bir çalışmada katılımcılara sunuluyor olmakla birlikte bu değişkenin araştırmacı tarafından sunuluyor veya manipüle ediliyor olması şart değildir. Yani aktif bağımsız değişkenler manipüle edilen değişkenlerdir. Fakat manipülasyonu yapan kişinin araştırmacının olması, manipülasyonu yapan kişinin çalışmadaki araştırmacı olması ya da o çalışma tarafından manipüle ediliyor olması şart değildir. Bu değişkenler bir hastane, okul veya araştırmacı dışında bir kişi tarafından sunuluyor olabilir. Ancak yine de katılımcı açısından bakıldığında bir manipüle edilme durumu söz konusudur. Bir değişkenin aktif bağımsız değişken olarak kabul edilebilmesi için müdahalenin çalışma planlandıktan sonra gerçekleşiyor olması gerekir ki bir ön test uygulama söz konusu olabilsin. Başka kaynaklarda aktif bağımsız değişken tanımı ufak değişiklikler gösterebilmesine rağmen tanımlar genel olarak özünde benzerdir. Rastgele deneysel ve yarı deneysel çalışmalarda aktif bir bağımsız değişken mutlaka bulunur. Özet olarak aktif bağımsız değişken katılımcıların manipüle edildiği bir değişkendir. Doğal veya ölçülen bağımsız değişkenler manipüle edilemeyen ancak çalışmanın temel odaklarından biri olan değişkenlere doğal bağımsız değişken ismi verilebilir. Diğer bir deyişle doğal bağımsız değişkenlerin değerleri katılımcıların veya doğal ortamlarının zaten var olan ve çalışma esnasında sistematik olarak değiştirilmeyen özellikleridir. Örneğin ebeveynlerin eğitim durumu, sosyoekonomik düzey, cinsiyet, yaş,
IQ ve özgüven gibi özellikler doğal bağımsız değişkenler olarak kullanılabilirler. Sadece doğal bağımsız değişken içeren çalışmalara deneysel olmayan araştırma adı verilir. Bazı kaynaklar bağımsız değişken kavramını sadece aktif bağımsız değişken anlamında kullanabilmektedir. Ancak bu kitapta bağımsız değişken kavramı daha geniş tanımlanarak bir araştırmanın sonuçlarını etki edebilen tüm özellikler, göstergeler, öncüller veya en geniş ifadeyle etkenler bağımsız değişken olarak kabul edilecektir. Bu tanıma göre hem aktif hem de doğal tüm etkenler bağımsız değişken olarak ele alınmaktadır. Sosyal bilimler ve özellikle eğitim araştırmalarında doğal bağımsız değişkenler özel bir önem taşımaktadır. Örneğin bir çalışma kişilerin engellilik türü ve düzeyine odaklanabilir. Engelli olma manipüle edilen bir değişken olmadığı halde farklı tür ve düzeylerde doğal olarak ortaya çıkabilir ve araştırılması kesinlikle çok önemli olan bir durumdur. Serebral palsi Down sendromundan, o da spina bifida durumundan çok farklı olmakla birlikte en nihayetinde hepsi farklı engelli olma durumlarıdır. Bu engellilik durumlarının kendi içerisinde de çok farklı düzeyleri vardır. Bazı bireylerin birden fazla kategoride ve düzeyde engellilik durumları bile olabilmektedir. Engellilik durumu bireylerin araştırmalar yapılmadan önce var olan doğal özellikleridir. Dolayısıyla bizler araştırmacı veya herhangi bir kişi veya merci tarafından manipüle edilmemiş doğal bağımsız değişkenleri de dikkatle araştırmalıyız ve kendimizi sadece aktif bağımsız değişkenler ile sınırlandırmamız doğru değildir. Değişkenler için farklı kaynaklarda, farklı yazılımlarda farklı isimler kullanılabilmektedir. SPSS programı bazı durumlarda bağımsız değişkenler için faktör, örneğin bölüm 10'da varyans analizi incelenirken veya gruplandırma değişkeni bölüm 9'da ilişkilenme testleri incelenirken kullanmaktadır. Diğer durumlarda örneğin bölüm 7 ve bölüm 8'de program veya istatistikçiler bağımsız ve bağımlı değişkenleri adlandırmakta bir ayrım yapmamakta ve ortak biçimde sadece değişken olarak adlandırmaktadır. Örneğin bir korelasyon veya k-kare testi için teknik olarak bir bağımlı veya bağımsız değişken yoktur. Her ne kadar kavramsal olarak bu tür testlerde bir değişkeni yordayıcı, yani bağımsız değişken ve bir diğerini çıktı, yani bağımlı değişken olarak tasavvur etmek mümkünse de SPSS programı bu testlerde eldeki iki değişkene de aynı şekilde değişken olarak davranmaktadır. Diğer yandan regresyon testlerinde ise zorunlu olarak bağımsız ve bağımlı değişkenler bulunur. Bağımsız değişken türleri ve sebep-sonuç ilişkisi, yani nedensellik hakkında çıkarımlar, bir araştırmadaki verileri analiz etmekte kullanılan istatistiksel testler veya okuduğumuz kaynaklar aktif ve doğal bağımsız değişkenleri ayırt etmese bile bunlarla ilgili sonuçları yorumlamakta bu değişkenler arasında önemli farklar ortaya çıkmaktadır. Bilimsel araştırmaların temel hedeflerinden biri iki değişken arasındaki nedensellik ilişkisini ortaya çıkarmaktır. Uygulamalı bilimlerde çalışanlar için kullanılan bir tedavi veya yöntemin davranış veya performans üzerinde bir değişime yol açtığını gösterebilmek çok önemlidir. Bu bağlamda sadece aktif bağımsız değişken olan yaklaşımlar, deneysel veya hiç olmazsa yarı deneysel desenler kullanılarak bağımsız değişkenin bağımlı değişken üzerinde bir değişikliğe yol açtığı çıkarımını yapabiliriz. Diğer yandan bir çalışmada doğal bir bağımsız değişken yönünden farklı değerlere sahip bireylerin bağımlı değişken yönünden de farklı değerler almaları bu farklılaşmanın bağımsız değişkenden kaynaklandığı çıkarımına götürmemelidir. Bu nedenle aktif ve doğal bağımsız değişkenler arasındaki ayrım önemlidir. SPSS gibi programlar ve çoğu istatistik kitabı tarafından kullanılan temel etki veya etki büyüklüğü gibi kavramlar çalışmada istatistiksel açıdan önemli bir farklılaşma gibi bulgular elde edildiğinde bu bulgu meydana gelen farklılaşmanın bağımsız değişkenden kaynaklandığı veya bağımsız değişkenle bağımlı değişken arasında bir nedensellik ilişkisi bulunduğu çıkarımına götürmemelidir.
Bu gibi terimler bağımsız değişken doğal olduğu zaman yanıltıcı olabilir. Deneysel olmayan çalışmalar, nedensellik hakkında bir şeyler söylemek için çok kısıtlı çıkarım imkanı sağlamakla birlikte gruplar arası farklar ve değişkenler arası ilişkiler konusunda çok somut veriler sunabilirler. Ayrıca eğer çalışmanızın temel odağı bir doğal bağımsız değişken ise kullanabileceğiniz tek yöntem deneysel olmayan araştırmadır. Erkekler ve kadınların matematik başarılarını karşılaştırmaya odaklanan bir çalışma buna iyi bir örnektir. SPSS bir değişkenin alabileceği farklı kategoriler veya seçenekler için değerler terimini kullanır. Bu değerler değişkenin türüne göre sıralı veya sırasız, sürekli veya kesikli olabilir. İstatistik kitapları ve programlarında değerler kavramı ile dönüşümlü olarak kullanılabilen diğer kavramlara şu örnekler verilebilir. Kategoriler, düzeyler, gruplar veya örneklemler. Bir çalışmada araştırmacının belirli bir öğretim yönteminin etkisini araştırdığını düşünelim. Katılımcıların bir bölümü bu senaryoda deney grubuna atanırken başka bir grup kontrol grubu olarak belirlenebilir. Böyle bir senaryoda bu çalışmanın belirli bir yöntemi kullanan ve kullanmayan olmak üzere iki değeri veya düzeyi bulunan bir bağımsız değişkene sahip olduğu söylenebilir. Aynı çalışmada bağımsız değişken belirli bir öğretim yöntemini kullanma veya kullanmama olarak düşünülürse bu durumda bağımsız değişkenin değerleri veya düzeyleri deney grubu ve kontrol grubu olur. Her iki kavramlaştırmada da çalışma aktif bir bağımsız değişken içerir. Eğer araştırmacı bir yerine iki yeni öğretim yönteminin etkililiğini araştırmaya karar verirse, bu durumda bağımsız değişkenin değerleri veya grupları deney 1, deney 2 ve kontrol grubu olmak üzere 3'e çıkar. Bu örnek şu şekilde gösterilebilir. Değişken ismi uygulama türü ise değişkenin alabileceği değerlere 1, 2 ve 0 olarak etiketler verirsek bu etiketler yeni öğretim yöntemi 1, yeni öğretim yöntemi 2 ve geleneksel öğretim yöntemini gösterebilir. Bir başka kavramlaştırmaya göre de değişken ismimiz öğrenci grubu olursa bu değişkene ait gruplarımız 0, 1 ve 2 şeklinde etiket işaretlenirse bu grupların etiketleri deney 1, deney 2 ve kontrol grupları olarak isimlendirilebilir. Bir başka örnek olarak bir araştırmada kadın ve erkek olarak iki düzeyi veya kategorisi veya örneklemi veya grubu olan cinsiyet değişkenini inceleyen bir araştırma düşünelim. Bu araştırmada değişkenler ve kategorileri şu şekilde olacaktır. Değişken ismi cinsiyet, kategoriler 1 ve 0, kategori etiketleri kadın ve erkek. Yine bir başka araştırmada Türkiye, İngiltere ve Almanya şeklinde 3 örnekleme ülke bağımsız değişken olarak inceleyen bir araştırmanın tablosu şu şekilde olur. Değişken ismi ülke, örneklemler 1, 2 ve 3, örneklemlerin etiketleri de Türkiye, İngiltere ve Almanya şeklinde olabilir. Yüksek, orta ve düşük şeklinde 3 düzeyi sosyoekonomik düzey bağımsız değişken olarak inceleyen bir araştırmanın tablosu ise değişken ismi sosyoekonomik düzeyin kısaltması olan SET, düzey değerleri 1, 2, 3 ve düzey etiketleri düşük, orta ve yüksek olarak gösterilebilir. Bağımsız değişkenin değerlerine farklı istatistik kitaplarında ve programlarında ne isim verilirse verilsin, SPSS programı genel olarak bunlara değerler ismini vermekte ve farklı değerler için farklı değer etiketleri atamaya izin vermektedir. Örneğin cinsiyet değişkeninin farklı değerler için kadın ve erkek şeklinde etiketler yani isimler yazmak mümkündür. Değişken değerleri için değer etiketlerini yazmak özellikle kategorik yani adlandırma, sınıflandırma değişkenler için, nominal ölçekli olan değişkenler için çok önemlidir. Bağımlı değişkenler, bağımsız değişkenin etkisini ölçtüğü veya ortaya koyduğu varsayılan değişkene bağımlı değişken adı verilir. Bağımlı değişken bir çalışmanın varsayılan sonucu, çıktısı veya ölçütü olarak düşünülebilir. Bağımlı değişkenler genel olarak test puanları, anketlerden elde edilen sonuçlar, ölçme araçlarından okunan değerler
Bu değerler örneğin elektrokardiyogram, bir hastanın ateşi veya bir elektronik tartıda ölçülen değer olabilir veya fiziksel, zihinsel performans gibi kavramlar olarak karşımıza çıkabilir. Bölüm 2 ve bölüm 3'te ölçme konusu tartışılırken genellikle bağımlı değişkenlerden bahsedilecektir. Bağımlı değişkenlerin de bağımsız değişkenler gibi en az iki değeri olması gerekir. Bunun yanında bu kitapta ve başka yerlerde bağımlı değişkenlerin düşük ve yüksek arasında değişken birçok değer aldığını görürüz. Bu nedenle bağımlı değişkenleri yukarıda bağımsız değişkenlerde olduğu gibi birkaç değeri satırlarda gösteren bir tablo ile resmetmek zordur. Örneğin sürekli bir değişkeni bağımlı değişken olarak seçtiğimizde bu değişkenin alabileceği değerler çok çeşitli ve çok sayıda olabileceği için bu değerleri düzeyler şeklinde bir tabloda göstermek zor olacaktır. SPSS'te bağımlı değişken için bir takım başka terimler kullanılabildiğine de rastlayabiliriz. Bir dizi bağımlı değişken için aynı istatistiği tekrar tekrar hesaplamak gerektiği durumlarda SPSS bağımlı değişken yerine bağımlı değişkenler listesi terimini kullanır. Örneğin 10. bölümde tek yönlü varyans analizi yani ANOVA'da bunu görürüz. SPSS bir t-testinde bağımlı değişken kavramı yerine test değişken terimini de kullanabilir. Fazla değişkenler bir çalışmada doğrudan ilgilenilmeyen ancak bağımlı değişkeni etkileme potansiyeli olan değişkenlere ilişkisiz değişkenler adı verilebilir. Çevresel faktörler, örneğin sıcaklık gibi, araştırmanın günün hangi zamanında yapılıyor olduğu, araştırmacı, öğretmen veya terapistin karakteri gibi değişkenler fazla değişkenlere örnek olarak gösterilebilir ve çalışmalarda kontrol edilmesi bazı durumlarda gerekli olabilir. SPSS fazla değişken terimini kullanmamakla birlikte bu tür değişkenlerin SPSS programında çeşitli işlemlerle kontrol edilmesi mümkündür.